Hoş geldiniz. Bu Airbus A320 MCDU serisinin 4. videosu. Şimdiye kadar MCDU arayüzünü tanıttık, F-Plan sayfasının derinliklerine indik, Pilots Waypoints ve Fixinfo araçlarını ele aldık, her bölümde bir adım daha ileri gittik. Bu bölümde iki konuyu işleyeceğiz. Direct to ve Secondary Flight Plan. Direct to, uçuş sırasında anlık karar almanız gereken anlarda devreye girer. ATC sizi rotadan alıp doğrudan bir noktaya yönlendirdi ya da siz kendiniz bir waypoint atlamak istediniz. Direct to tam olarak bunun için var. Hızlı, temiz, güvenilir. Secondary Flight Plan ise farklı bir düşünce yapısı gerektiriyor. İkincil uçuş planı, yani aktif planınız yanında arka planda hazır beklettirdiğiniz alternatif senaryo. Rota değişti, alternatif havalimanına yönlendirildik, beklenmedik bir durum gelişti. Secondary Flight Plan bu anlarda sizi hazırlıksız yakalamaz. İkisi de uçuşta esnekliğin temel taşları. Birini reaktif kullanırsınız, diğerini proaktif. Bu içerik kendi deneyimlerinden derlediğim bir rehber. Eksik ve yanlış gördüğünüz yer varsa yorumlara yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Fixinfo sayfasından sonra sırada Direct to sayfası. Dir. Evet, Direct to. Eminim bunu birçoğumuz zaten kullanıyor. Uçuşlarımızda gerek WATSIM gerek IVAO gerekse offline uçuşlarımızda. Yani basitçe ne biliyoruz? Bulunduğumuz noktadan doğrudan bir waypoint'e gitmemiz gerekiyorsa uçuş planı adımlarını silmeden gelip buradan direct komutu alabiliyoruz. Bunu özellikle yaklaşmalarda ben çok sık karşılaşırım. Hatta son uçuşlarımızda da olmuştu. Bazen hatta bütün aradaki 4-5 tane waypoint'i geçip ta 6. 7. direct komutu alabiliyoruz. Yapacağımız aslında oldukça basit. Örneğin şu an biz farz-ı mihal havalandık. Ercan üzerinden uçuştayız. Ercan üzerinden geçiyoruz şu an. Öyle düşünelim ve tabii ki rotamız Girne, Doren, Batno şeklinde. Mesela bize komut geldi. Ercan Biyovar'ı geçerken direct Batno. O zaman ne yapıyorum? Batno'ya tıklıyorum. Zaten ekranın sol tarafı, bakın waypoint, yani hemen bir numaraya denk gelecek şekilde direct yapacağımız waypoint ve onun altında flight plan waypointleri görüyoruz. Tabii ki direct yapacağımız nokta bir uçuş planındaki bir nokta da olabilir veya uçuş planı dışı bir nokta da olabilir. Bu örnekte örneğin Batno'yu yaptık. Bakın bulunduğumuz konumdan direct Batno dediğimizde tabii ki yeni bir hesaplama oldu. Bakın 13 dakikada gidecekmişik. 82 mil Ercan'dan mesela Batno'ya sarı sarı kesik kesik çizgileri görüyorsunuz. Çünkü şu an nerede? Stand by'da. Ve ekranın sağ tarafına bakacak olursak, onu erase yapayım. Sol taraf waypoint ve flight plan waypointler, sağ tarafta işte UTC, distance, direct to abim, radial in ve radial out. Peki işte bunlar nedir dostlar? Şimdi zaten varsayılan olarak ben Batno'yu seçtiğimde zaten direct to modu aktif oluyor. Yani bu bildiğimiz klasik bir noktayı seç, direct'e bas, uçak hemen bulunduğu noktadan o noktaya doğru manevrasını gerçekleştirir ve ilerler. Aradaki tüm noktalar otomatik silinir. Yani anlık dönüş ve rota güncellemesi yapmış oluyoruz. Peki onun altındaki abim points nedir? Eğer bir direct noktası aldıysak ama önceki noktaları da kaybetmeyin diye bir bilgi varsa ya da önceki noktalara göre de hizala ya da önceki noktaları yanal bir şekilde hizalayarak git derse, o zaman direct değil abim point dememiz gerekiyor. Abim points. Bakın zoom out yapayım ve ne olduğunu görürsünüz dostlar. Bakın abim Girne, abim Doren. Doren'le, Girne'yle ve diğer noktalarla hepsiyle bakın abim 3-1-0'la kesişen noktaları görüyorsun. Yani aslında ne yapmış oluyor böylelikle MCDU bizim için ya da uçuş bilgisayarı? Rotamızda her ne kadar direct Batno'da yaptıysak eski noktalarımızı rotanın kenarında abim olarak koruyoruz. Yani bu modda silinen noktalar orada karşımızda görünür halde. Yani bir kesişme noktası oluyor, bir başka deyişle. Bir yakıt hesaplamada özellikle bunun değerli olduğunu biliyorum. Direct to konuştuk. Abim points da bu şekilde. Peki radial in, radial out nedir? Şimdi radial otomatik 111 geldi. Bu neye göre tabii ki? Doren ve Batno arasındaki radial'a göre, yani Doren'den Batno'ya 111 derecelik inbound radial'le gidiyoruz. Ben buna tıklarsam bakın ne oluyor? Doren ile Batno arasında inbound radial'i 111 olacak. 111 derecede kesecek şekilde bir hat
çiziliyor. Eğer ben bunu kullanırsam bu radiale inbound olacak şekilde uçak ilerleyip batmaya gider. Ama örneğin başka bir rota olsun. Mesela 90 deneyelim mesela, bakın o zaman gelin 180 deneyelim. Daha 130 olsun. Evet. Yani aslında burada uçak kalktık bu radyali kesecek şekilde manevrasını yapıp bu radyali yakalayıp ilerler. Tekrardan gidelim batmaya. Radyalin işte 145 demiştik. Uçuş planına gelirsek zaten bakın inbound. Önce bu radyali yakalayacak. Daha sonra batmıyor. Buradan ilerleyecek. Tekrardan değilse yaparız. Bu yani bir başka durumda mevcut konumumuza göre radyalin kullanırsak eğer hangi radyali kullanmışsak otomatik olarak o radyali kesecek bir manevrayı bilgisayar hesaplar ve gerçekleştirir, rotayı oluşturur ve daha sonra uçuş o yönde devam eder. Böylelikle direct sayfasını tamamlamış oluyoruz. Şimdi sırada secondary flight plan sayfası ya da ikinci uçuş planı. Sec F plana tıklayalım dostlar. Secondary uçuş planı aktif planın yanında bekleyen ikinci bir plandır. Aktif planı hiç değiştirmeden alternatif bir rotayı tamamen hazırlamamıza imkan tanır. Belki uçuş sırasında bir yedek meydana ya da en route alternatif meydana yönlenmemizi sağlayabilir ya da uçuş sırasında başımıza herhangi bir şey gelebilir. Örneğin Doreni geçişle birlikte acil bir durum oldu. Belki Çukurova'ya, belki Antalya'ya inmemiz gerekebilir ki bunlar önceden planlanıp belirlenir. İşte oralara inişler için yapılan iniş planları ya da divert edeceğimiz olası meydanlar nereleri ise onlar için bir ön hazırlığı burada yapabiliriz. Yani bunu İstanbul'a inemezsek yönleneceğimiz Ankara alternatif planıyla karıştırmamak lazım. Bu yine acil durumlar için ikinci plandır veya en çok ne zaman kullanılabilir aslında? Mevcut varış ve kalkış meydanlarımızda beklenmedik pist değişiklikleri olabilir. Son dakika pist değişiklikleri olabilir. İşte o noktada bocalamamak adına ya da bir panik halinde aman şimdi ne yapacağım onu değiştir bunu bul dememek adına olası alternatif kalkış ya da iniş pist ve prosedürlerini ikinci uçuş planı olarak girebiliriz. Yani örneğin şu an Ercan'dayız, İstanbul'a uçacağız. 2.9 pisti planlandı, yine bir Sierra ama belki biz ta yolcu alımı, bagaj yüklemesi, işte uçuş hazırlıkları tamamlandığında hatta belki kapı kapatıp pushback'e başlayınca belki daha son dakika bir rüzgar değişimi olacak. Ve pist belki daha bir sola alınacak kalkış pisti. İşte bunun için örneğin secondary flight plan'a işlememiz lazım. Çok kolay. Copy aktif diyoruz bakın. Copy aktif. Bu ne yaptı? Aktif uçuş planını şu an kopyaladık ikinci plan olarak. Sonra geliyoruz buraya. Ercan departure'ı bir sola alıyoruz. Ve ayrılışımız da örneğin yine bir Charlie olsun. Bunu insert yapıyoruz. Bakın ikinci uçuş planı beyaz olarak geldi. İstanbul için şu an bir değişiklik yapmıyorum. Ama benzer durumu uçuş sırasında İstanbul'a da gelip örneğin bakın İstanbul'a bağlanan rotayı görüyoruz. Arrival'a gelip mesela 05 Zulu'yla ineceğimizi düşünelim. Siz bir Quebec'le transition'ımızda Vişne'yle bunu da insert değilim. Bakın alternatif planımız zaten yeşil beyaz örtüştüğü için o şekilde görüyorsunuz. Yeşil tabii baskın ama CISP'den ayrılıyoruz. CISP, Quebec ve Vişne Transition'a 05. Yani aslında şu an secondary flight planla dostlar biz ne yapmış oluyoruz? Tekrar buraya gelelim. Kafa karışıklığı. Evet. Secondary flight planla rotamızı oluşturmuş oluyoruz. Alternatif de dahil yani bakın hepsi burada var. Tekrardan Ercan'a geldik. Tabii ki yine performans sayfası bizim için önemli olacak ama secondary flight plana gittiğimizde secondary flight planla ilgili her şeyi buradan yapacağız. Bakın copy aktif veya delete yapabiliriz. Activate yapmak istersek Magenta'da bakın bir işlem gerekir gibi bir uyarı var burada. Tıklarsak onu zaten aktive etmiş oluruz. Tabii ki pist değişikliği olacaksa performans da değişecektir. Secondary flight plan sayfasından performansa, direkt performansa basarsak aktif planı performansı gelir. Secondary flight plan performansı burada. Bunu da yine tabii ki nasıl hesaplayabiliriz? Plugins'ten Tolis'in ICCS panelini açarsak şuradan loading performansa gelip bakın aktif değil secondary'yi seçeceğiz. Select örneğin 1.6 değilim. 100 toka kullanmayacağız. Bakın geldi.
Secondary aktif değil, secondary çünkü değişti bakın veriler. O zaman 145'i buraya girelim. 153 ve 155. Transition doğru. Flex temperature'ümüz 54. Onu da girelim. Ve 27.8 1 up 2. Evet. Böylelikle secondary flap plan içinde performansımızı oluşturduk. Yine benzer şekilde next phase'i, cruise'u, destination'ı, approach'u, her şeyi girebilirsiniz dostlar. Tekrar SAC'a gelelim. Şu an alternatif ikinci planımız da hazır. Bu uçuş sırasında da tabii ki değiştirilebilir. O zaman ne yapılacak? Delete diyeceğiz ve yine copy aktif deyip başka bir şey yapabiliriz. Başka bir plan girebiliriz. Yapalım. Onu da yapalım. Delete diyeyim. Şimdi sildim. Ben secondary flap plan'a tıklıyorum. Bir şey yok. Veya initialize yapabilirim. Buradan kendim de girebilirim. From ve to'yu. Veya ne yapabilirim? Tekrardan secondary flap plan'a geleyim. Copy aktif diyeyim. Şimdi burada Ercan 29'lu. Örneğin şöyle bir durun yapalım. Zaten Girne üzerindeyiz diyelim. Ve Doren üzerindeyiz. Doren'e tıklayın. Bakın New Destination. Doren'den sonra New Destination Antalya diyeyim. Bakın artık destination'ımız Antalya oldu. Bakın Antalya. Ben Antalya'ya geleyim. Arrival diyelim. Örneğin şu an aktif pisti kontrol etmedim ama 3.6 merkeze inecek olsak Zulu'yla bunu seçtim. No Star diyorum. No Via diyorum ve Insert diyorum ve eklendi. Zaten acı bir durumda bu dahi bizi hayatta tutacaktır. Çünkü hani acı bir durumda zaten örneğin bir motor arızası olabilir. Bir yolcu hastalanmış olabilir. Basınç problemi olabilir. Acı bir durumdaki espri zaten bir an önce en kısa sürede en kısa yoldan alternatif meydana inmek gerekir. Haliyle bir Star'a bir arabayı pointlere gerek yok. Zaten olay doğrudan piste gidip yaklaşmak olacaktır ki burada örneğin işte Antalya'da muhtemelen direkt topuz yapıp oradan ailesi yakalayıp iniş gerçekleştirilecektir diye düşünüyorum. Hani secondary flight plan bizi her zaman aslında yedekte hayatta tutacak önemli bir planda. Yani iş yükümlülüğünü azaltacak bir plandır. Hani son dakika değişikliklerine karşı bir anda böyle panikleyip aman ne yapacağız demektense daha uçağı en başta hazırlarken bu öngörüleri yapıp secondary planını devreye alırsak ya da hazırda tutarsak işimiz çok rahatlayacak. Benzer durum iniş için de geçerli tabii. Tekrar secondary'e geleyim. Delete diyeyim. Copy aktif diyeyim. Şimdi biz uçuştayız artık. Diyelim ta Sispi'ye geldik. Tam Sispi'ye gelmeden önce tabii ki tüm planımızı 2-3 şeklinde ayarladık. Ama ne oluyor mesela? Çat diye işte arrival'ımız örneğin 05 Zulu'ya ayarlayayım. Sispi, Quebec ve Vishna Transition'ı ayarlayayım. Şimdi secondary flap planımı havadayken diyelim bu şekilde ayarladım. Hani örneğin belki en baştan da olabilir ya da biraz böyle fazla gezindim sorayım. Mesela Antalya'ya geçtikten sonra artık hedef İstanbul. Ne olur ne olmaz diye evet 2-3 bilgisi var ama 05'e döner mi? Döner. Ben dedim gel 05'i de ayarlayayım. Ve tam da Sispi'ye gelmeden mesela Otsis noktasında çat diye pist değişti. Hemen ateşeden talimat geldi. Runway change 05 Sispi Quebec, Sispi 1 Quebec veya Vishna Transition diye talimat geldi. Şimdi bu secondary flap planı yapmazsam ne olur? Bu flap plandan gelip hepsini değiştirmem lazım, bir bocalarım. Ama bu hazırda standby'da durursan tek yapmam gereken ne olacak? Activate secondary olacak. Tıklıyorum ve activate geldi. Tabii ki check takeoff data bilgisi de gelir. Tabii ki performansı şu an biz daha kalkmadan önce yaptığımız için bu veri geldi. Bakın şimdi gidiyorum. Bakın Sispi 1 Quebec ve Vishna Transition 05 çat diye geldi. Güzel mi? Güzel. Kullanın dostlar. Özellikle de yoğun hava sahalarında, etkinliklerde çok işe yarar. Çünkü oluyor. His değişiklikleri inişte de kalkışta da olur mu? Olur. Hani alternatif meydanlara yönelme çok yaşamadım, nadir yaşadım. Hatta son zamanlarda son 1-1,5 yıl içerisinde 2 kere oldu. Biri Bursa'ya inemedim, yani hava kötüydü, inemedim, beceremedim inmeyi diyeyim. İstanbul'a diversion yaptım ki işte orada aslında hazırlıksız yakalandım. Bakın anlatıyorum ama ki artık daha dikkat ederim aslında. O zamanlar yapmamıştım. Ki bir tanesi de neydi? Bir Polonya uçuşu etkinliğiydi. Orada da
çok etkinlik vardı, çok trafik vardı, aşırı bir hold vardı, yakıt sıkıntısı oldu. Ondan nedeniyle Divergent yaptım. O zaman da tecrübesizdim bu konuda. ATC tabii yardımcı oldu. Bir şekilde hallettim ama Secondary Flare Plan işle devrede olsaydı çok fazla panik yapmayacaktım. Her şey daha rahat olacaktı. Dolayısıyla Secondary Flare Planı kullanın. Secondary Flare Plan'la ilgili bir başka güzellik daha var dostlar. Çünkü şimdi biz birçok fix girdik. Mesela nasıl ki aktif planın fixi vardır. Secondary'nin da fixleri var. Dolayısıyla aslında aktif plandaki 4 fixle birlikte 4 fix'i de buradan kazanabiliriz. Yani toplamda 8 fix'e çıkarabiliriz. Ha, tabii ki aktif plan gözükecektir ekranda. Ama sonuçta aktif planla secondary planı birebir kopyalarsanız zaten birini devreye aldığınızda diğeriyle o değişecektir. Problem olmayacaktır. Bu videoda Direct to ve Secondary Flare planı ele aldık. Direct to ile artık uçuş sırasında gelen anlık yönlendirmelere hızlıca yanıt verebilir, rotanızı temiz ve güvenli bir şekilde güncelleyebilirsiniz. Secondary Flare planı ile de beklenmedik senaryolara karşı her zaman bir adım önde olabilirsiniz. Tek tuşla aktif. Bu iki araç birbirini tamamlıyor. Direct to anlık tepki, Secondary Flare plan önceden hazırlık. İkisini birlikte kullandığınızda MCDU'yu gerçekten yönettiğinizi hissediyorsunuz. Serinin 5. bölümünde görüşmek üzere. Eksik ya da yanlış gördüğünüz bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Hepsini tek tek okurum. Güvenli uçuşlar.